Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili koçlar, gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de gerçekleşecek olan Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Bu sizin günlük yaşam, çalışma düzeni ve sağlık alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum, geçmişten gelen bazı iş alışkanlıklarını, hizmet anlayışınızı ve hatta sağlığınızla ilgili tekrar eden temaları gündeme taşıyabilir. Günlük rutininizde fazlasıyla detaycı, mükemmeliyetçi davrandığınız yerleri fark edebilir, kontrolü bırakmanın ruhsal faydasını keşfedebilirsiniz. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ise size teslimiyet, şefkat ve ruhsal kabulleniş yönünde büyümeye çağırıyor. Çalışırken ya da başkalarına yardımcı olurken sadece görev bilinciyle değil, yürekten bir bağ kurarak hareket etmeniz gerekiyor. Bu dönem sadece iş yapmak değil, anlamlı bir şey yapmak ihtiyacınızı tetikleyebilir. Diğer yandan Mars, sizin yönetici gezegeniniz olarak Terazi burcunda ilerliyor ve Retro Kiron'a tam karşıtlık yapıyor. Bu görünüm, ilişkilerde bastırılmış öfkenin ve değersizlik duygusunun tetiklenebileceğine işaret ediyor. Ben mi, biz mi sorusuyla sınanabilir, kendi ihtiyaçlarınız ile başkalarının beklentileri arasında kalabilirsiniz. Fakat bu karşıtlık aynı zamanda derin bir şifayı da içinde barındırıyor. Duygularınızı bastırmak yerine onları dürüstçe ifade etmek, ilişkilerde gerçek yakınlığı sağlayabilir. Gökyüzünde büyük bir su üçgeni oluşuyor. Kuzey Ay düğümü Lilith ve Jüpiter arasında kurulan bu muazzam enerji size özellikle iç dünyanız, bilinçaltınız ve ruhsal sezgileriniz üzerinden güçlü bir destek sağlıyor. Rüyalar, meditasyon, terapi ya da içsel çalışmalar bu dönemde size ilahi mesajlar taşıyabilir. Maneviyatla bağ kurdukça korkularınızın çözülmeye başladığını görebilirsiniz. Bu güçlü üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü karşıtlığı da eklendiğinde uçurtma açı kalıbı ortaya çıkıyor. Bu sizin için karmadan alınan bir bilgiyi ruhsal şifaya dönüştürme fırsatıdır. Gölge yönlerinizi fark ettiğiniz ama bunlara saplanmadan geçebildiğiniz takdirde büyük bir özgürleşme yaşamanız mümkün. Ve son olarak Satürn-Neptün kavuşumu burcunuzda bilinçaltınızda yapılandırıcı ve arındırıcı bir etki yaratıyor. Uranüs ve Plüto ile olan uyumlu açılar düşünce sisteminizde devrimsel değişimleri destekliyor. İnandığınız şeyler değişiyor, değer verdikleriniz dönüşüyor. Özellikle yalnız kaldığınız anlarda zihninizin neye odaklandığına dikkat edin. Çünkü orada kaderinize ait önemli ipuçları var. Unutmayın, bu süreçte en büyük dönüşüm en sessiz yerde yaşanır. Zihinsel kalıplarınızı serbest bırakın. Ruhunuzun sesine kulak verin. Her şey olması gerektiği gibi şekilleniyor. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün Başak Burcu'ndaki kavuşumu var. Bu sizin haritanızın aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanını aydınlatıyor. Bu görünüm, geçmişten gelen bir aşk hikayesini, tamamlanmamış yaratıcı bir projeyi veya çocuklarla ilgili karmik bir temayı yeniden gündeminize taşıyabilir. Belki de uzun süredir bastırdığınız yaratıcı tarafınız artık "ben buradayım" diye sesleniyor olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü bu karşıtlıkla birlikte size şu soruyu soruyor. Yalnızca doğru ve güvenli olanı mı seçiyorsunuz, yoksa ruhunuzu besleyen hayallere de alan açıyor musunuz? Mantık ve sezgi arasında bir denge kurmak bu dönemde çok önemli. Kalbinizin sesini duymazdan gelmeyin. Mars Terazi burcunda ilerliyor ve Retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Sizi özellikle günlük yaşamınızda ve iş ortamınızda bastırılmış öfke, yeterince değer görmeme hissi ve kronikleşmiş stres temalarıyla yüzleştirebilir. Bu açı fiziksel sağlığınızı da etkileyebilir. Özellikle gerilim kaynaklı rahatsızlıklara karşı dikkatli olun. Unutmayın, şifa çoğu zaman bastırılan duyguların serbest bırakılmasıyla başlar.
Gökyüzünde aynı zamanda çok özel bir büyük su üçgeni oluşuyor. Kuzey ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith, Yengeç burcundaki Jüpiter arasında kurulan bu üçgen sizin için ilişkiler, sosyal çevre ve iletişim alanında ruhsal açılımlar vaat ediyor. Derin bağlar kurmak, sezgisel konuşmalar yapmak ve duygusal anlamda sizi besleyen dostluklar kurmak için harika bir zaman. Bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney ay düğümünün kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde ortaya çıkan uçurtma açı kalıbı hayatınızda kaderi bir yön verebilir. Belki bir konuşma, bir karşılaşma ya da bir yaratım süreci sizi içsel bir sıçramaya götürebilir. Satürn ve Neptün ise kavuşumda sizin sosyal çevre, gelecek hedefleri alanınızı yapılandırıyor. Artık yalnızca keyifli değil, anlamlı ilişkiler istiyorsunuz. Bu süreçte bazı dostluklar çözülürken yerlerine daha derin bağlar kurabileceğiniz insanlar gelebilir. Uranüs ve Plüton'un destekleyici açıları sayesinde hem kendi potansiyelinizi fark ediyorsunuz hem de kolektif fayda sağlayacak projelere yöneliyorsunuz. Unutmayın, yaratıcılığınızı geçmişte değil, şimdiyle besleyin. Kalbinizin ritmi değişiyor, ruhunuza iyi gelen şeyler sizi doğru yola götürüyor. Aşkta, dostlukta, hayatta sezgilerinize güvenin. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumu var. Bu sizin aile, yuva, geçmiş ve içsel temel alanınızı aydınlatıyor. Bu güçlü kavuşum, geçmişten gelen duygusal bağlarınızı, aile içindeki görev algınızı ve çocuklukla ilgili karmik meseleleri gündeme taşıyabilir. Evle, anne babayla ya da köklerle ilgili çözülmemiş konular artık görmezden gelinemeyecek hale geliyor olabilir. Merkür'ün yöneticiniz olması bu sürecin sizi doğrudan etkilediğini gösteriyor. Kendi iç sesinizi dinleme, geçmişte takılı kalan duygusal kayıtları çözme ve kendinize sağlıklı bir içsel zemin oluşturma zamanı. Ancak bunu yaparken fazla zihinsel analizle boğulmamaya dikkat edin. Kalp ne hissediyor? Bunu da sorun kendinize. Karşıt alanda, yani haritanızın tepe noktasında yer alan Kuzey ay düğümü sizi dışsal başarı tanımınızı yeniden yapılandırmaya çağırıyor. Statü, kariyer ya da toplum önünde nasıl göründüğünüz değil, ne kadar anlamlı bir iz bıraktığınız önemli hale geliyor. İçsel şefkat dış dünyaya nasıl yansıyor? İşte bu dönemin temel sorusu bu olabilir. Mars'ın Terazi burcundaki hareketi ve retro Kiron'a yaptığı karşıtlık, aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda bastırılmış kırgınlıkları, özgüven yaralarını tetikleyebilir. Kalbinizi korumak uğruna bastırdığınız duygular şimdi yüzeye çıkabilir. Fakat bu bir kriz değil, bir şifa davetidir. Yeter ki cesurca duygularınızı ifade etmeyi seçin. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni Kuzey ay düğümü Lilith ve Jüpiter arasında size özellikle kariyer, ilişki ve ruhsal yönelim alanlarında sezgisel bir kılavuzluk sunuyor. Bu üçgene Güneş, Merkür, Güney ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı da eklendiğinde ortaya çıkan uçurtma açı kalıbı sizin için geçmişle geleceği dengeleme fırsatı barındırıyor. Aileden gelen inanç kalıplarını bırakıp kendi yolunu çizmeniz için destekleyici bir gökyüzü bu. Satürn-Neptün kavuşumu haritanızın kariyer alanında gerçekleşiyor. Bu kavuşum hayalini kurduğunuz yaşamı gerçekten inşa edebilmeniz için size bir yeni yapı sunuyor. Ancak bu yapı maddi başarıdan çok manevi doyumla ilgili. Uranüs ve Plüton'un uyumlu açıları sayesinde içsel dönüşümünüz mesleki olarak da yansıyabilir. Belki şimdiye kadar bastırdığınız bir yetenek, profesyonel kimliğinizin temel taşı olabilir. Unutmayın, kökleriniz size nereden geldiğinizi hatırlatır ama kim olacağınızı belirleyemez. Şimdi kendi geleceğinizi sezgilerinizle inşa etme zamanı, gerçek gücünüz kalbinizin sesine ne kadar kulak verdiğinizde saklı.
Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Bu sizin iletişim, öğrenme, kardeşler ve yakın çevre alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum geçmişten gelen bazı zihinsel kalıpları tekrar eden düşünce döngülerini ve özellikle kardeşlerle veya yakın çevrenizde olan ilişkilerdeki karmik bağları gündeme taşıyabilir. Bu dönem zihninizi neyle meşgul ettiğinizi sorgulama zamanı. Sürekli analiz etmek, detaylara takılmak ya da her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak artık ruhunuzu yormaya başlamış olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sezgilerinize daha fazla güvenmeniz, teslimiyeti öğrenmeniz gerektiğini gösteriyor. Bilgiyi kontrol etme çabanızı bırakıp bilgelikle akanı kabul etmeyi deneyin. Mars Terazi burcunda ve retro Kiron'a karşıtlık yapıyor. Haritanızın en temel ekseninde etkili olan bu açı, aile, kariyer dengesinde geçmişten gelen yaraları tetikleyebilir. Evde mi yeterince görünür olamıyorsunuz, yoksa dış dünyada kendinizi ifade etmekte mi zorlanıyorsunuz? Bu karşıtlık içsel güvenlikle dışsal başarıyı dengelemeniz gerektiğini vurguluyor. Özellikle ev içinde bastırılmış öfkelere dikkat edin. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için adeta bir ruhsal kanal açıyor. Balıktaki Kuzey Ay düğümü, Akrep'teki Lilith ve Yengeç'teki Jüpiter sizin burcunuzda. Arasında oluşan bu üçgen yaratıcı, sezgisel ve ilham dolu bir akışı destekliyor. Bu özellikle yazarlık, sanat, şifa çalışmaları ya da spiritüel uğraşlar için ilahi destek anlamına gelir. Duygularınızı bastırmak yerine onlardan üretmek bu dönem için en büyük kazanım olabilir. Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün kavuşumunun bu üçgene yaptığı karşıtlık sonunda bir uçurtma açı kalıbı oluşturuyor. Geçmişten gelen bir düşünce kalıbını fark edip onu yüksek bir farkındalığa dönüştürme potansiyelini barındırıyor. Kardeşler, komşular, kuzenler ya da eski arkadaşlarla yapılacak bir yüzleşme geçmişi affetmenize aracılık edebilir. Satürn-Neptün kavuşumu sizin için inançlar, yüksek öğrenim, uzaklarla kurduğunuz bağlar ve hayat felsefeniz alanında gerçekleşiyor. Belki artık eskiden inandığınız şeyler size dar geliyor. Belki yeni bir ruhsal yönelim çağırıyor sizi. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşma yaptığı destekleyici açılar sayesinde hem zihinsel hem ruhsal olarak ciddi bir büyüme yaşayabilirsiniz. Özellikle yaşam amacınızı sorguladığınız bu günlerde içsel pusulanız şaşmaz olacaktır. Unutmayın, bazen en büyük dönüşüm bir kelimeyle başlar. Belki bir cümle, bir kitap ya da bir konuşma hayatınızı değiştirebilir. Ama önce kalbinizin sesini duyacak kadar sessizleşmelisiniz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'deki Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu. Bu sizin maddi kaynaklar, para, özdeğer alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum geçmişten gelen gelir modellerinizi, para kazanma alışkanlıklarınızı ve özdeğer duygunuzu tekrar gözden geçirmenize neden olabilir. Belki de uzun süredir maddi güvence için yaptığınız şeyler artık sizi tatmin etmiyordur. Bu dönemde neye değer veriyorsunuz? Gerçekten neye ihtiyacınız var? Sorularıyla yüzleşiyorsunuz. Kendi değerinizi sadece maddi kazançla ölçmek sizi sınırlayan bir inanç olabilir. Karşıt alandaki Kuzey Ay düğümü Balık burcunda, yani sizi bırakmaya, akışa güvenmeye, maneviyatla bağ kurmaya çağırıyor. Sahip olduklarınızı kontrol etmeye çalışmak yerine evrene güvenmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Mars'ın Terazi burcundaki hareketi ve retro Kiron'a yaptığı karşıtlık, özellikle iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkileri alanında eski yaraları tetikleyebilir. Bir kardeşle, eski bir arkadaşla ya da bir öğretmenle ilgili bastırılmış duygular su yüzüne çıkabilir. Bu süreçte haklı olma ihtiyacınızı bir kenara bırakıp
duygularınızı açıkça paylaşmanız sizi hafifletebilir. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için bilinç dışı alanlarda güçlü bir sezgisel derinlik yaratıyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrepteki Lilith ve yengeçteki Jüpiter bu üçgeni oluştururken siz de hem ruhsal şifa hem de içsel özgürleşme için ilahi bir destek alıyorsunuz. Rüyalarınıza, sezgilerinize, hatta tesadüf sandığınız işaretlere kulak verin. Evren sizinle sembollerle konuşuyor olabilir. Bu büyük su üçgenine Merkür, Güneş ve Güney ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı da eklendiğinde ortaya çıkan uçurtma açı kalıbı sizin için geçmişle gelecek arasında bir değer dönüşümü yaratıyor. Artık sadece para değil, anlam da önemli olacak. Sizi sadece maddi olarak değil, ruhsal olarak da zenginleştiren şeylerin peşinden gitme cesaretini gösterebileceksiniz. Satürn-Neptün kavuşumu ise sizin için ortak kaynaklar, miras, borçlar ve ruhsal bağlar alanında önemli bir yerden yeniden yapılanmaya işaret ediyor. Belki de artık kiminle neyi paylaşacağınızı, hangi bağı sürdürüp hangisini bırakacağınızı daha net görüyorsunuz. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşuma yaptığı olumlu açılar, özellikle kariyer alanınızda yenilikçi ve derin dönüşümlere açık olduğunuzu gösteriyor. Unutmayın, gerçek zenginlik sadece banka hesabında değil, içsel huzurunuzda saklı. Kontrol etmek yerine güvenmeyi, hesaplamak yerine hissetmeyi seçtiğinizde bolluk size farklı kapılardan akmaya başlar. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'deki Güneş, Merkür ve Güney ay düğümü kavuşumu var. Sizin için yılın en kadersel, en farkındalık dolu gökyüzü anlarından birine işaret ediyor. Bu kavuşum, geçmişten getirdiğiniz kimlik tanımlarınızı, yaşam stilinizi, kişisel seçimlerinizi ve hatta hayatta kendinizi nasıl tanımladığınızı mercek altına alıyor. Bu bir nevi ben kimim ve artık kim olmak istemiyorum sorusuyla yüzleşme zamanı. Siz çoğu zaman sorumluluk almaya, düzen kurmaya, başkalarına destek olmaya programlısınız. Fakat bu dönemde kendi ihtiyaçlarınızı ikinci plana atmış olmanın yorgunluğunu fazlasıyla hissedebilirsiniz. Belki de yıllardır süren bir rolü artık bırakmanız gerekiyor. Karşıt burcunuzda yani balıkta yer alan kuzey ay düğümü sizi teslimiyete, sezgilere ve ruhsal bütünlüğe çağırıyor. Her şeyi kontrol etme ihtiyacınızla yüzleşme zamanı. Belki de daha fazlasını yapmak değil, daha derinden hissetmek sizin için asıl göreviniz olacak bu dönemde. Kendinize şefkatle yaklaşmayı, akışta kalmayı ve belirsizliğe güvenmeyi öğreniyorsunuz. Mars'ın Terazi burcundaki seyri ve Retro Kiron'a yaptığı karşıtlık, özellikle maddi konular ve özdeğer alanında bazı kırılmaları tetikleyebilir. Bu süreçte yeterince değerli miyim sorusu zihninizde yankılanabilir. Para, güvenlik ve paylaşım alanlarında daha önce yaşadığınız duygusal yaralar yeniden görünür hale gelebilir. Ancak bu karşıtlık aynı zamanda bu yaraları bilinçli bir şekilde onarma fırsatı da taşıyor. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için güçlü bir duygusal ve ruhsal destek sağlıyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrepteki Lilith, yengeçteki Jüpiter bu üçgeni oluştururken özellikle ilişkiler, sosyal çevre ve iletişim üzerinden ilahi bir akış başlatıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, ruhunuza hitap eden dostluklar kurabilirsiniz. Kalbinizi besleyen konuşmalar yapabilirsiniz. Bu üçgene sizin burcunuzda gerçekleşen Merkür, Güneş ve Güney ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde ortaya bir uçurtma açı kalıbı çıkıyor. Sizi geçmiş benliğinizden özgürleştirip gelecekteki daha bütünleşmiş halinize doğru çekiyor. Bu hem kişisel hem de ilişkisel anlamda büyük bir uyanış fırsatı. Ve Satürn-Neptün kavuşumu tam karşıt burcunuzda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor. Artık yüzeysel bağlar sizi tatmin etmiyor. Gerçek, anlamlı ve ruhsal derinliği olan bir ilişki arıyorsunuz.
Uranüs ve Plüton'un bu kavuşma yaptığı destekleyici açılar özellikle yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantılar ve yaşam felsefenizle ilgili büyük bir değişimi tetikleyebilir. Unutmayın, bazen kendinizi bulmak için önce kendinizden vazgeçmeniz gerekir. Artık başkalarının beklentilerini değil, ruhunuzun çağrısını dinleme zamanı. Bu gökyüzü sizin için yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Sizin için bu içe dönüşü, sessizliği ve ruhsal hesaplaşmayı temsil eden 12. evinizde meydana geliyor. Bu gökyüzü geçmişten gelen yorgunlukları, bilinçaltınızda taşıdığınız kalıpları ve bırakmakta zorlandığınız psikolojik yükleri görünür kılmak üzere çalışıyor. Bu kavuşum, ne zamandır kendinizi ihmal ediyorsunuz? Neleri yük edinmişsiniz ama artık size ait değil, sorularını önünüze getirecek. Başkaları için çok fazla çaba gösterdiyseniz, şimdi o çabanın nedenini sorgulamanız mümkün. Kendinizi geri çekmek, iç sesinize dönmek, dinlenmek ve ruhsal olarak yenilenmek için önemli bir fırsat bu. Karşıt burcunuzda yer alan Kuzey Ay düğümü, sizi teslimiyetin, şefkatin ve ruhsal hizmetin yoluna çağırıyor. Bu dönemde sadece başkalarına görünür olmak değil, içsel bütünlüğünüzü sağlamak da önemli. Rüyalarınız, sezgileriniz, hatta bilinçaltınızla yüzleşmeler sizi farkında olmadan geleceğinize hazırlıyor olabilir. Mars'ın burcunuzdaki seyri ve Retro-Kiron'la kurduğu karşıtlık, ikili ilişkilerdeki bastırılmış öfke ve değersizlik yaralarını tetikleyebilir. Partnerinizle veya yakın çevrenize olan etkileşimlerde daha önce bastırdığınız kırgınlıklar yüzeye çıkabilir. Ancak bu karşıtlık sizi kendinizi açıkça ifade etmeye ve öz saygınızı geri kazanmaya çağırıyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizi teslimiyetin, şefkatin ve ruhsal hizmetin yoluna çağırıyor. Bu dönemde sadece başkalarına görünür olmak değil, içsel bütünlüğünüzü sağlamak da önemli. Rüyalarınız, sezgileriniz, hatta bilinçaltınızla yüzleşmeler sizi farkında olmadan geleceğinize hazırlıyor olabilir. Mars'ın burcunuzdaki seyri, Retro-Kiron'la kurduğu karşıtlık, ikili ilişkilerdeki bastırılmış öfke ve değersizlik yaralarını tetikleyebilir. Partnerinizle veya yakın çevrenizle olan etkileşimlerde daha önce bastırdığınız kırgınlıklar yüzeye çıkabilir. Ancak bu karşıtlık sizi kendinizi açıkça ifade etmeye ve öz saygınızı geri kazanmaya çağırıyor. Bu dönemde dürüstlük önemli olacaktır. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için özellikle maneviyat, kariyer ve sosyal etki alanlarında ilahi bir akış başlatıyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith, Yengeç burcundaki Jüpiter'in oluşturduğu bu üçgen, sezgilerinizin güçlendiğini, içsel olarak neye yönelmeniz gerektiğini çok net hissedebileceğinizi gösteriyor. Sanki evren arkanızda size doğru yolu göstermek için fısıldıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu üçgene 12. evinizdeki Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklenince bir uçurtma açı kalıbı oluyor. Sizi geçmişin gölgesinden çıkarıp geleceğe ışık tutmaya davet ediyor. Ruhsal bırakışlar, arınmalar ve kabullenişler bu dönemin en değerli hediyesi olabilir. Sessizliğin içinde yükselen bir uyanış yaşıyor olabilirsiniz. Satürn ve Neptün kavuşumu da sizin için gündelik yaşam, çalışma koşulları ve sağlığınız alanında gerçekleşiyor. Artık ruhunuzu yormayan anlamlı görevler üstlenmek istiyorsunuz. Çalışma hayatında büyük bir dönüşüm başlayabilir. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşma yaptığı destekleyici açılar içsel disiplin ile yaratıcı sezgileri birleştirerek hayatınızı yeniden tasarlama gücünü veriyor. Unutmayın, bazen en güçlü değişim en sessiz yerde başlar. Kendinizle baş başa kalmak, dışarıya değil içeriye bakmak bu sürecin anahtarı. Artık sizi tüketen değil, besleyen bir hayat kurmanın zamanı geldi. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim.
Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Bu sizin sosyal çevre, arkadaşlıklar ve geleceğe dair hedefler alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum, geçmişten gelen bazı dostlukları, eski grup ilişkilerini ya da artık size hizmet etmeyen sosyal kalıpları gündeme getirebilir. Kiminle yol alacağınız ve kiminle yolları ayıracağınız netleşiyor. Aynı zamanda kariyer hedeflerinize ilgili olarak ben bu yolu neden seçtim sorusu da aklınızı kurcalayabilir. Belki bir zamanlar hayaliniz olan şey artık size dar geliyor. Bu kavuşumla birlikte geçmişe dönük bir içsel temizlik başlıyor. Hedeflerinizi yenilemeden önce sizi yavaşlatan eski düşünce ve bağlantıları bırakmanız gerekiyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizi daha yaratıcı, sezgisel ve ruhsal açıdan besleyici yollara yönelmeye çağırıyor. Bu süreçte sanatla, aşkla, ilhamla, çocuklarla ya da sizi ruhsal olarak besleyen herhangi bir şeyle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Mantıktan ziyade sezgiyle hareket ettiğinizde evrenin sizin için ne kadar çok kapı açtığını fark edeceksiniz. Mars Terazi burcunda ve retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Özellikle bilinçaltınız, geçmiş travmalarınız ve bastırdığınız öfke alanlarında tetikleyici olabilir. Bu görünüm geçmişte yüzleşmekten kaçtığınız bir yaraya dokunabilir. Ancak bu dokunuş sizi zayıflatmaz, aksine dönüştürür. İçsel barışınız için önce bastırdığınız duygularla yüzleşmeniz gerekebilir. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için adeta ruhsal bir koruma kalkanı gibi çalışıyor. Balıktaki Kuzey Ay düğümü, Yengeçteki Jüpiter ve Akrep'teki Lilith sizin burcunuzda. Bu üçgen içsel gücünüzü, sezgilerinizi ve ruhsal vizyonunuzu aktive ediyor. İçinizdeki ilahi rehber uyanıyor, sizi doğru yola çekiyor. Bu üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun yaptığı karşıtlık eklenince bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Hem sosyal çevrenizle ilgili önemli farkındalıklar yaşamanıza hem de kaderiniz doğrultusunda yeni insanlarla, yeni ideallerle buluşmanıza zemin hazırlıyor. Bu hayatınızda bir yön değişimi enerjisi taşıyor. Satürn-Neptün kavuşumu sizin aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili alanınızda gerçekleşiyor. Bu kavuşum gerçek aşka ve yaratıcı ifade alanlarında sizi daha derinden yönlendirebilir. Belki de şimdiye dek ciddiye almadığınız bir yeteneğiniz, ruhsal bir görev haline dönüşebilir. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşuma yaptığı uyumlu açılar sayesinde ilişkiler, fikirler ve kişisel misyonunuz daha sağlam bir zemin üzerine oturabilir. Unutmayın, gerçek güç görünmeyende saklıdır. Siz dönüşümün burcusunuz. Şimdi gökyüzü size daha yumuşak ama çok daha derin bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Sezgilerinize güvenin. Artık neyi bırakmanız, neye yönelmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Sizin kariyer, toplum önündeki duruş, hedefler ve otorite figürleriyle ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum, geçmişten gelen bir mesleki kararı, eski bir rol modelinizi ya da artık sizi beslemeyen bir kariyer hedefinizi gündeme getirebilir. Belki de yıllardır ait olduğunuzu düşündüğünüz bir yapının artık ruhunuza dar geldiğini fark edeceksiniz. Bu dönem başarı tanımınızı sorgulama, toplumdaki rolünüzü yeniden şekillendirme zamanı. Kendi yolunuzu çizmek isterken geçmişten gelen beklentilerin sizi nasıl yönlendirdiğini görebilirsiniz. Soru net. Bu hedef gerçekten sizin mi? Yoksa başkalarının sizden beklediği bir şey mi? Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizi daha fazla içsel tatmine, duygusal uyuma ve ruhsal dengeye çağırıyor. Kariyerinizde anlam, ev hayatınızda huzur ve ruhsal bağlantılar şimdi ön planda.
Bu gökyüzü başarmak değil, tamamlanmak duygusunu önemsemeyi hatırlatıyor. Mars'ın Terazi burcundaki seyri ve Retro Kiron'a yaptığı karşıtlık, özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve gruplar içindeki konumunuz ile size geçmişten gelen kırgınlıkları tetikleyebilir. Aidiyet duygunuzun zarar gördüğü yerlerde artık iyileşme zamanı. Bu dönem kimlerle yolda yürüdüğünüzü yeniden gözden geçirmenizi sağlayabilir. Belki de kendi değerinizi paylaşmayan ortamlarda artık görünür olmanız gerekmiyor. Gökyüzünde oluşan bir büyük su üçgeni var. Sizin için güçlü bir içsel yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrepteki Lilith ve yengeçteki Jüpiter'in oluşturduğu bu üçgen, özellikle aile, bilinçaltı ve dönüşüm alanlarında derin sezgisel rehberlik sunuyor. Maneviyat, içsel huzur ve duygusal şifa size en beklenmedik yerlerden gelebilir. Bu üçgene Güneş-Merkür Güney Ay düğümü kavuşumunun yaptığı karşıtlık ortaya bir uçurtma açı kalıbı çıkarıyor. Geçmişten gelen bir kariyer karmasını çözme ve daha ruhsal temelli bir başarı yoluna geçiş yapma fırsatını getiriyor. Hayat amacınızı sadece ne yapıyorum üzerinden değil, neden yapıyorum sorusuyla yeniden tanımlayabilirsiniz. Satürn-Neptün kavuşumu aile, kökler, içsel güvenlik alanınızda artık sadece dışsal başarı değil, içsel huzur da sizin için değerli. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşma yaptığı olumlu açılar sayesinde hem iş hem ev yaşamında kalıcı ve bilinçli bir yeniden yapılanma sürecine giriyorsunuz. Unutmayın, gerçek başarı dışarıdan onay almak değil, içeride huzurla yaşamakla ilgilidir. Şimdi sizin için bu içsel başarıyı kurma, ruhunuzla kariyerinizi hizalama zamanı. Bırakın yol size değil, siz yolu seçin. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Sizin inançlar, hayat felsefeniz, uzaklarla olan bağlantılar, akademik konular ve kişisel gelişim alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum geçmişten taşıdığınız düşünce kalıplarını, eski öğretmenlerinizi, eski ideallerinizi ya da artık size hizmet etmeyen inanç sistemlerinizi tekrar gündeme getirebilir. Ben buna neden inanıyorum ya da hayatı hep bu açıdan mı yorumladım, gördüm gibi sorular bu dönemde sıkça aklınızı kurcalayabilir. Belki de zihinsel düzeyde size öğretilmiş ama artık ruhsal olarak uyumsuz hale gelen bir düşünceyi bırakmanın zamanı gelmiştir. Bu bilgiyle inanç arasında denge kurmanız gereken bir süreç. Balık burcundaki kuzey ay düğümü sizi daha sezgisel, yaratıcı ve kalpten inşa edilen bir anlayışa çağırıyor. Her şeyi kontrol etmek, yapılandırmak artık sizi ileri götürmüyor olabilir. Akışa güvenmeniz, bilgeliği sadece kitaplarda değil, deneyimlerin içinde de aramanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Mars, Terazi burcunda Retro Kiron'a karşıtlık yapıyor. Özellikle kariyer ve aile geçmişi üzerinden gelen bazı yaraları tetikleyebilir. Toplum önünde güçlü görünme ihtiyacınızla içsel kırılganlığınız arasında bir çelişki yaşayabilirsiniz. Ancak bu açı duygularınızı bastırmak yerine görünür kılmanız halinde büyük bir şifa getirebilir. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için özellikle iletişim, maneviyat ve kişisel dönüşüm alanlarında güçlü bir içsel rehberlik sağlıyor. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, akrep burcundaki Lilith, yengeç burcundaki Jüpiter arasında oluşan bu üçgen ruhsal rehberliğe, ilahi tesadüflere ve duygusal derinliğe açık olduğunuz bir zamanı gösteriyor. Şu an size ulaşan bir fikir, bir yolculuk, bir konuşma hayatınızı değiştirebilir. Bu üçgene Güneş, Merkür, Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi eski inanç kalıplarınızdan özgürleştirerek daha bütünsel bir yaşam vizyonuna taşıyabilir. Bu hem zihinsel
hem de ruhsal bir sıçrama anlamına geliyor. Hayatınızda bir doğrular listesi varsa şimdi o doğrular listesini güncelleme zamanı. Ve en önemlisi Balık burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu size artık somutlaştıramayacağınız hayallerin peşinden gitmeyi değil, onları yapılandırma şansı tanıyor. Bu enerji hem zihinsel hem de ruhsal olarak köprü kurma zamanıdır. Uranüs'ün ve Plüton'un destekleyici açıları sayesinde özellikle yaratıcı projelerde, eğitim alanında ya da ruhsal danışmanlık gibi temalarda güçlü yapıların temelini atabilirsiniz. Unutmayın, sadece öğrendikleriniz değil, hissettikleriniz de sizi dönüştürür. Artık yalnızca mantığa değil, sezgilerinize de güvenin. Sizin için gerçek bilgeliğe giden yol sadece akıldan değil, kalpten de geçiyor. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de gerçekleşecek Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümünün Başak Burcu'nda kavuşumu var. Sizin ortak kaynaklar, miras, borçlar, finansal paylaşımlar ve psikolojik derinlik alanınızı etkiliyor. Bu kavuşum geçmişten gelen maddi ve manevi bağlılıkları, paylaşımları ve bazı içsel korkuları gündeme getiriyor. Artık size yük olan, enerjinizi tüketen ya da sizi manipülasyon döngüsünde tutan bağları gözden geçirme zamanındasınız. Gerçekten neye bağlıyım ya da bu paylaşım bana ne katıyor sorularıyla yüzleşebilirsiniz. Sadece parasal değil, duygusal anlamda da artık bırakmanız gereken bir alışkanlık, bir bağımlılık ya da bir kişi olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizi daha fazla içsel güven, teslimiyet ve ruhsal değerler alanına çekiyor. Paylaşmayı, güvenmeyi ve akışla bir olmayı öğreniyorsunuz. Her şeyi zihinsel olarak çözmeye çalışmak yerine duygulara da alan açmanız gereken bir süreç bu. Maddi ve manevi anlamda şifalanmak için öncelikle kontrol etme arzusundan vazgeçmelisiniz. Mars Terazi burcunda Kiron'la, retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Eğitim, inançlar, yurt dışı bağlantılar ve hukuki konular alanında eski yaraları tetikleyebilir. İnandığınız bir fikir yüzünden yargılandığınız ya da anlaşılmadığınız bir geçmiş deneyim yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem kendi doğrularınızı savunurken karşıt fikirlerle de empati kurmayı öğrenme zamanı. Gökyüzünde oluşan büyük su üçgeni sizin için özellikle gelir, paylaşım ve maneviyat üçgeninde güçlü bir destek sunuyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter bu üçgeni oluştururken siz de hem maddi konularda dönüşüm hem de ruhsal alanlarda şifa enerjisiyle çevriliyorsunuz. Bu üçgen bolluğa güvenme dersi veriyor size. Ne kadar bırakırsanız o kadar çoğalacaksınız. Bu güçlü üçgene Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Sizi geçmiş finansal kalıplardan, duygusal borçlardan ve baskılayan bağlardan özgürleştirebilir. Bu gökyüzü hem maddi anlamda hem de ruhsal düzlemde sizi bağımsızlaştırmak istiyor. Satürn ve Neptün kavuşumu Balık burcunda sizin kaynaklar alanınızda bu hem gelir yaratma şeklinizi hem de özdeğer algınızı yapılandırma fırsatıdır. Artık hayalini kurduğunuz maddi hedefleri daha spiritüel bir anlayışla ama ayakları yere basan planlarla gerçeğe dönüştürme zamanı. Uranüs ve Plüto kavuşuma destek yapıyor. Uyumlu açıları var. İçsel gücünüzü dış dünyaya sağlam temellerle taşıyacağınızı gösteriyor. Unutmayın, paylaşım korkudan değil, güvenle yapılır. Şimdi sizden istenen elinizdekine değil, akışa güvenmeniz. Ne kadar serbest bırakabilirseniz hayatta size o kadar cömert davranacak. Verimli ve mutlu bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili balıklar, gökyüzü gündemimizde 13 Eylül'de Başak Burcu'nda gerçekleşen Güneş, Merkür ve Güney Ay düğümü kavuşumu var. Sizin ilişkiler, ortaklıklar ve ikili bağlar alanınızı aydınlatıyor. Bu kavuşum geçmişten gelen bir ilişki dinamiğini,
eski bir eş ya da partnerle ilgili bir temayı ya da artık sizi yoran bir bağlanma biçimini yeniden gündeme taşıyacaktır. Bu ilişki sadece romantik olmak zorunda değil, iş ortaklıkları, danışmanlıklar ve tüm birebir ilişkileriniz bu etki altında gözden geçiriliyor olacak. Ben bu ilişki biçimini neden sürdürüyorum? Ya da kendi ihtiyaçlarımı ne kadar ifade edebiliyorum gibi sorular sizin için öne çıkıyor olacak. Bu gökyüzü artık size hizmet etmeyen ilişki kalıplarını bırakmanız için güçlü bir fırsat. Özellikle bağımlılık içeren, tek taraflı ya da dengesini kaybetmiş bağlar çözülmeye aday. Bu kavuşuma karşıt duran sizin burcunuzda ilerleyen Kuzey Ay düğümü sizi daha fazla ben demeye, özünüzle temasa geçmeye çağırıyor. Bir ilişkinin içinde kendinizi kaybetmeden kendiniz kalarak bağ kurmanızın ne kadar değerli olduğunu fark ediyorsunuz. Bu dönem yalnız kalmaktan korkmak yerine yalnızken bile tam olabilmenin gücünü öğreniyorsunuz. Mars Terazi burcunda retro Kiron'la karşıtlık yapıyor. Paylaşımlar, güven, cinsellik ve duygusal bağlılık alanlarında geçmiş yaralarla yüzleşme ihtimali var. Size güven verilmemiş bir ilişkide hala bir şeyleri korumaya çalışıyor olabilirsiniz. Ancak bu gökyüzü size şunu söylüyor. Gerçek bağ güvensizlik üzerine kurulamaz. Ve gökyüzünde büyük bir su üçgeni de var bu esnada. Sizin için muazzam bir içsel güç yaratıyor. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü, Akrep burcundaki Lilith ve Yengeç burcundaki Jüpiter arasında kurulan bu su üçgeni duygusal yaralarınızı sezgisel bir şekilde şifalandırma imkanı sunuyor. Kalbinizi kapatmak yerine sezgilerinize güvenerek yeniden açabileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle yaratıcı projeler, çocuklar, romantizm ve maneviyat alanlarında mucizevi gelişmeler yaşanabilir. Bu su üçgenine Güneş-Merkür-Güney Ay düğümü kavuşumunun karşıtlığı eklendiğinde bir uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Siz bu gökyüzünün merkezine yerleşiyorsunuz. Geçmiş ilişkilerde yaşadığınız her şey sizi şimdi olduğunuz hale getirdi. Artık geçmişe değil, geleceğe odaklanma zamanı, ilişkilerde ne aldım yerine ne öğrendim sorusu size yön gösterici olabilir. Satürn-Neptün kavuşumu burcunuzda, bu son derece nadir ve güçlü kavuşum sizi hem yapılandırıyor hem dönüştürüyor. Hayallerinizi somutlaştırmak, sezgisel gücünüzü disipline etmek ve ruhsal yolculuğunuzu sağlam temellere oturtmak için eşsiz bir süreçtesiniz. Uranüs ve Plüton'un bu kavuşma yaptığı uyumlu açılar, zihinsel özgürlüğünüzü, yaratıcı ifadenizi ve ruhsal dönüşümünüzü destekliyor. Unutmayın, gerçek sevgi özgürlükle beraber gelir. Kendinizle barışmadan kimseyle tam anlamıyla bağ kuramazsınız. Şimdi evren sizi kendinizin en saf haliyle karşılaştırıyor. Ve bu halinizde sevilmeye ne kadar layık olduğunuzu size hatırlatıyor. Mutlu ve verimli bir süreç geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.